Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda çupra balık var. Çupralarımızı balıkçıdan aldık, temizlettirdik. Eve geldikten sonra da güzelce ben bir kez daha içlerini güzelce temizledim. Pullarını, her tarafını temizleyip şöyle üzerinden bir çizik attım ve pişirmeye hazır halde bekletiyorum. Çupramızı sebzeli hazırlayacağım. Patateslerimizi gördüğünüz gibi elma dilimi şeklinde doğradım. Çeri domateslerimiz var. Kırmızı soğanımız var. Bunları halka halka olabilmesi için yuvarlak kestim, hazırladım. Biberlerimiz var. Biberleri de acı biber seçtim. Ve limonlarımız var. Limonları da aynı şekilde elma dilimi doğradım ve hazırladım. Balıklarımızı pişirirken üzerine ve içlerine sürmek için bir yemek kaşığından biraz daha fazla tereyağını erittim ve içerisine gene 1,5 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum. İkisini birlikte karıştırıp balıklarımıza süreceğim. Baharatlarımız da hazır. Kırmızı pul biberimiz var ve karabiberimiz var. Şimdi hazırlığımıza geçelim. Malzemelerimiz bu kadar. Tuzu da unutmayalım sakın. Tuzsuz olmasın. Evet, önce patateslerimden başlıyorum. Patateslerimizi baharatlıyorum. Kırmızı pul biber serpiyorum üzerine. Ve biraz da karabiber serpeceğim. Damak zevkinize uygun olan farklı baharatlar kullanmak isterseniz sizler dilediğinizi ekleyebilirsiniz. Tuzumuzu da ilave ettik. Yağı balıkların içerisine süreceğim için yağın içerisine de biraz baharat ilave ediyorum ve tuzumuzu da ilave ettim. Şimdi bu şekilde patateslerin her tarafına baharatlar dağılsın diye patatesleri sallıyorum ve her tarafını güzelce baharatlıyoruz gördüğünüz gibi. Yağımızın içerisine de baharat katmıştık. Onu da karıştıralım, hazırlayıp bekletelim. Şimdi tepsimin tabanına patatesleri seriyorum güzelce. Ve üzerine eritmiş olduğumuz tereyağımızdan kaşık yardımıyla dağıtıyorum birazcık. Patateslerin üzerine gelmesine de dikkat ediyorum bu arada. Ve şimdi balıklarımızı patateslerin üzerine yerleştiriyorum ve tereyağından kesmiş olduğum balığın üzerindeki kesik kısmına da döküyorum ve her tarafına gelecek şekilde fırça yardımı ile güzelce sürüyorum. Balığımızın üzerindeki kesiğin içerisine limon dilimlerini de yerleştiriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi diğer balığımızı yerleştirelim. Ona da aynı şekilde yağ ile her tarafını güzelce yağlayalım. Tereyağı ve zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar. Tereyağını erittim ve içerisine de zeytinyağı ilave ettim. Kullandığım miktarları açıklama kısmına yazacağım. Oradan da görebilirsiniz. Balığın iç kısmına da yağ sürüyorum. Yağımızın içerisinde tereyağı ve zeytinyağı var ve baharat ilave ettim. Biraz tuz, baharatları, karabiber ve kırmızı biber katıp güzelce karıştırdım ve fırça yardımı ile balığın her tarafına sürüyorum. Bu şekilde bu sosla balığımızın lezzeti muhteşem oluyor arkadaşlar. Denemenizi öneriyorum. Tam mevsimindeyiz. Çupra balıkçılar da çok fazla. Evet. Şimdi geriye kalan yağı da üzerine tamamen gezdirdim ve sebzelerimizi dizmeye devam edeceğim. Balıkların üzerindeki kesiklerin içerisine elma diliminde kesip hazırladığım limonları diziyorum.
Çok güzel bir lezzet veriyor bu limonlar. Çeri domateslerimiz vardı. Onları da hemen tepsimize yerleştiriyorum. Dilerseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ama ben sonradan karar verip hemen bıçakla ortadan iki kestim ve keserek yerleştirdim. Daha kolay ve daha güzel piştiler. Bu şekilde yapabilirsiniz siz de. Biberlerimizi de yerleştirelim. Biberleri hafif acı seçtim çünkü çok güzel bir lezzet veriyor balığın içerisinde kullandığımız sebzelere. Ve kırmızı soğan seçmiştim. Kırmızı soğan doğruyorum. Bu soğanın lezzeti çok farklı ve hiçbir şekilde de kokusu olmuyor. Lezzeti de çok güzel. Bu şekilde her tarafını halka halka yerleştirdim. Hem görüntüsü hem lezzeti muhteşem oluyor arkadaşlar. Balıklarımızın üzerine biraz daha tuz serpiyorum. Ve balıklarımızın iç kısımlarını da tuzluyorum. Yağımızın içerisine tuz katmıştım ama çok az katmıştım. O yüzden biraz daha tuzlama gereği duydum. Şimdi artık hazırız ve fırına gidiyoruz. Fırında 200 derecede pişinceye kadar, güzelce kızarıncaya kadar pişireceğiz. Benim fırınımda balık ayarı olduğu için ben direkt otomatik balık ayarında pişiriyorum. Sizler kendi fırınınıza göre ayarlayın arkadaşlar. Buraya kadar izlediniz ise kanalıma bir beğeni bırakın, abone olun ve bildirim zilini de açmayı unutmayın. Şimdi artık servis için hazırız ve masamıza tepsimizde bıraktım. Biraz hafif ilk sıcaklığı çıktıktan sonra servis edeceğim. Sizler de balık mevsimini geçirmeden bu güzel lezzeti sevdiklerinize yapın ve onlara tattırın. Yapacak olan herkese şimdiden kolaylıklar diliyorum. Afiyetler olsun. Omega 3 yönünden çok zengin ve çok besleyici, çok doyurucu bu güzel lezzeti çocuklarınızın yemesini şiddetle öneriyorum. Arkadaşlar, gelecek olan yeni videolarımda sizleri kanalımda görmekten çok mutlu olurum. Videomu beğendiniz ise sevdiklerinize gönderin. Onlar da bu tarifi öğrensinler ve denesinler. Kanalıma beğeni bırakmayı, abone olmayı ve bildirim zilini de açmayı da unutmayın. Hoşça kalın.